dostlarım. Altın tarafına baktığımız zaman ons altındaki hareketleri yakinen takip ediyoruz. 1995 dolar seviyesi ons altında gerçekten önemli bir seviye. Çünkü 1995 dolar altında, ons altında aşağı yönlü hareketler görülebilir. Bu hareketlerin devamı ons altında bakın şuradaki 1964 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. Bizim piyasaların kapalı olacağı bayram nedeniyle. Bu arada hepinizin Ramazan bayramını da en içten dileklerimle kutluyorum. Ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle diyerekten yayınımıza hemen devam edelim. Dediğim gibi 1995 dolar seviyesi önemli bir seviye. Buradaki hareketler aşağı doğru 1964 dolar seviyesine doğru da altında aşağı yönlü hareketler getirebilir. Fakat dolar Türk lirası ile ilgili dünya devi bankalarının yapmış olduğu açıklamalar ve bizim kendi analizlerimizle uzun zamandır takip ettiğimiz seviyeler neticesinde baktığımız zaman ise arkadaşlar altının onsundaki aşağı yönlü hareketler gram altın ve özellikle gram gümüş TL bazlı altın ve gümüş tutan sevgili dostlarımız için pek de etkileyici olmayacak. Çünkü buradaki geri dönüşler birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek seviyeler gibi durmakta, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Çünkü doların yukarı yönlü fiyatlanması ons altının geri çekilme olaylarını absorbe edeceği için buradaki fiyatlamalar gene gram altın tarafında yukarı yönlü olarak fiyatlanacak. Kapalı çarşı tarafında altın piyasasına baktığınız zaman gene çok farklı fiyatlamalar, 1350 liralara varan fiyatlamalar kapalı çarşı piyasasında görülüyor arkadaşlar. O yüzden ons altında ben 1941 dolar, özellikle bakın bankalar arası piyasadan makaslar çok açık. Bankalar satış yaparken serbest piyasa kapalı çarşı fiyatlarını millete sunarken, alım yaparken çok cüzi düşük miktarlarda malı elinizden almaya çalışıyor. Benim okuduğum bankalar arasındaki hareketlilik bu. O yüzden de 1941 dolar seviyesi altında ben ons altın tutan sevgili dostlarımız için bir kapanış görmedikçe herhangi bir sıkıntı dolar tarafında görmüyorum. Ve zaten sizlerle birlikte takip ettiğimiz şuradaki formasyonun hedefi de 2070 ve 2100 dolar seviyesine doğru ons altındaki bu hareketliliğin bir yerde stabil olarak artık kendini göstereceği yönünde. O yüzden de diyorum ki 2070 ve 2100 dolar seviyesi ons altındaki beklentimiz olan kısa vadeli hedef seviyesidir ve buraya doğru normalleşme süreci içerisinde bir ons altın takip edeceğiz arkadaşlar. Düşüncem bu yöndedir. Gram altın tarafına baktığımız zaman dediğim gibi şanslı bir kesim gram altın tarafında olacak. Gram altındaki geri hareketler ve geri çekilmeler birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dünya devi önemli bankaların tahminlerini izledik ve burada bir yorum yapmaya çalıştık. Buradaki yorumlarla gram altın tarafına gene baktığınız zaman da sevgili dostlarım 1245 TL seviyesindeki direnç önemli bir direnç. Kapalı çarşı tarafında fiyatlamaların 1350 TL'ler civarında olduğunu da göz önünde alır isek bir ikili kur gene bu altın tarafında da yaşanıyor. Bizler şimdi ne gibi bir tahminlerde bulunabiliriz ki burada gram altın tarafında bir zarara uğramayalım. Bundan bir önceki videomda gram altın yatırımcılarının neden şanslı olduğu ile ilgili bir video yaptım. O bir videoya göz atarsanız gene bu videonun alt videolar kısmında o videoyu yayınlayayım. İzlememiş olan arkadaşlarımız oradan da izlesinler. Orada bir matematiksel hesap yaptık. Doların yükselmesi, gram altının ons bazlı olarak düşmesi durumunda bile gram altın ve gram gümüş elinde TL bazlı altın tutan arkadaşlarımızın ne kadar şanslı olduğuyla ilgili bir yayın, bir video hazırlamıştık. Onu mutlaka izleyin. Çünkü gram altında 1245 önemli bir direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz alan. Bankalar arası piyasada baktığımız zaman 1245 yukarı yönlü zorlanıyor, kırılmaya çalışıyor. Fakat burada tutulmaya çalışılan bir gram altında karşı karşıyayız. Kapalı çarşı tarafında 1245 direnci çoktan kırılmış durumda. Orada 1407 direncine doğru hareketler zaten görülüyor. Şimdi bankalar arasında da ben buradaki marjın zaman içerisinde
yakınlaşacağını düşünüyorum. Yani gram altının 1245 direncini kırdıktan sonra sevgili dostlarım 1245 ve 1407 Türk lirası aralığı içerisinde hareketlerine devam edeceği beklentim dahilinde. O yüzden elinde gram altın özellikle tutan sevgili dostlarımız dikkatli olsunlar. Şok hareketlerle elinizdeki altınları almaya çalışabilirler. O yüzden bu uyarıları dikkate almanızda fayda var. Teknik analiz ve altın, gümüş, dolara dayalı ekonomi haberlerini de mutlaka takip etmenizde fayda var. ABD'nin biliyorsunuz ordularıyla artık boy gösterdiği bu zaman zarfı içerisinde bir hareketlilik tekrardan altın tarafının beğenebileceği şekilde bir hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca resesyon, bakın arkadaşlar, resesyon özellikle birçok bankanın da yatırım kuruluşunun da dikkat çektiği resesyon, ABD piyasalarının durgunluğa girme durumu da söz konusu olabilir. O yüzden çok çok dikkatli olun. Önümüzde bir Mayıs ABD FED faiz kararları açıklanacak. Bu FED faiz kararlarıyla birlikte arkadaşlar piyasalardaki artık son faiz artışı olabilir. Bundan sonraki dönem içerisinde ABD'deki banka iflaslarından kaynaklı olaraktan FED bir korku içerisinde tekrardan bu büyük bankalar üzerinde etkili olabilir mi düşüncesiyle faiz indirimlerine gidebilir. Faiz indirimlerine gidilme kararı piyasalarda çıkar ise de altın tarafında çok sert yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. O yüzden altın yatırımcısının dikkatli olması, silkelenmelerden etkilenmemesi gerekli olan bir durum olduğunu düşünüyorum. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşteki hareketlilik hala 25 dolar üzerinde stabil hareket ediyor arkadaşlar. Bu da gümüşün hala da güçlü seyrinin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Gümüş tarafında benim beklentim ons bazlı gümüş tarafında 30 dolarlar civarına doğru buradaki hareketliliğin devam edeceği yönünde. Günümüzde özellikle arkadaşlar bakın elektrikli araçlar bu çok önemli. Arzı kıt olan bir ürün gümüştür. Gümüş tekelleşme sürecinde çok kolay bir grubun elinde manipüle de edilebilir. Yani sizi burada bayabilirler. Fakat gümüş tarafına baktığınız zaman gümüş gerçekten bir parlayan yıldız olarak yoluna devam edecektir diye düşünmekteyim. Ve şu an 25 dolarlar seviyesinde olan gümüş geri çekilmeler görülse bile 30 dolarlar seviyesine doğru şuradaki formasyon hedefine gidecek diye beklentilerim hala devam ediyor. O yüzden sizler de dikkatli olun. 25.08 çok önemli. Bu ilk etaplarda 28.68 direncini görecek bir gümüş bizi bekliyor olacak. Ve bu gümüşün onsunun 43-44 dolarlar seviyesine kadar da yükselme ihtimalinin oldukça fazla olduğunu ben düşünen taraftayım. Kendi şansı görüşlerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Bakın gümüş gram o da gram altın gibi güzel bir yatırım olabilir. Bunu değerlendirmek, çekilmelerde gümüşü de değerlendirilebilmek önemli. Burada 15-26 desteği önemli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça gram gümüş tarafında da herhangi bir panik yapılacak bir durum ben görmüyorum. 16.42 hedefine doğru gidecektir. Bakın burada gerçekten bir spekülatif hareket olduğu çok belli arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? 16 lira 42 kuruş kısada ve günlükte beklentimiz olan bir seviyeydi ve bu seviye henüz kırılmış değil. Burayı biri manipüle ettiği teknik analizde de baktığımız zaman bu grafiklerde çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü 16 lira 42 kuruş üzerinde hareketlilik devam etmesi durumunda sevgili dostlarım bir yakın gene bir direnç seviyesi 16 lira direnç seviyesi mevcut. Buranın üstünde kalıcılık ve aylık bir kapanış eğer ki görürsek bizler gram gümüşte 17 lira 68 kuruş seviyesine doğru bu hareketlerin devamını sizlerle birlikte o zaman işte takip edeceğiz. Ve altın ve gümüş tarafındaki yatırımcılar kendini bir nebze de olsa enflasyona karşı hala da korumuş
olacaklar sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte gene bir altın, dolar, gümüş videosu yaptık. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa videolarımıza yorum yapıp beğeni yapmanız bizler için gerçekten çok önemli. Ben hepinizi çok seviyorum. Gene tekrardan ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu, güzel bir Ramazan bayramı geçirmeniz dileğiyle diyerekten hoşça kalın sevgili dostlarım.